Merhaba. Belki de farkında bile değilsiniz. Hayatınızı sürdürüyorsunuz. Günlük rutinlerinize devam ediyorsunuz. İnsanlar sizinle konuşuyor. Siz de onlara karşılık veriyorsunuz. Ama içinizde bir şeylerin eskisi gibi olmadığını seziyorsunuz. Zihniniz bazen size oyun oynuyor gibi geliyor. Önceden hissettiğiniz duygular, yaşadığınız heyecanlar, küçük şeylerden aldığınız mutluluk artık eskisi gibi değil. Ama bunun nedenini tam olarak adlandıramıyorsunuz. Bazen hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Bazen de her şeyden uzaklaşmak. Bazen iç sesiniz size fısıldıyor. Bu normal mi diye soruyorsunuz kendinize. Ama kime sorarsanız sorun, herkesin zaman zaman benzer şeyler yaşadığını duyuyorsunuz. Peki, gerçekten herkes böyle mi? Eğer öyleyse, bunu normal olarak kabul etmeli misiniz? Gerçek şu ki, bu belirtiler düşündüğünüzden daha yaygın. Sadece siz değil, çevrenizdeki birçok insan da zaman zaman bu hisleri yaşıyor. Kimi farkında bile değil, kimi de farkında olup çözüm aramak yerine kaçmayı tercih ediyor. Fakat kaçmak hiçbir şeyi çözmez. Sorunlar üst üste birikir, daha karmaşık hale gelir ve sonunda içinden çıkılmaz bir düğüme dönüşür. Ama bu kadar korkutucu düşünmeye gerek yok. Sanıldığı kadar büyük ve çözülemez bir problemle karşı karşıya değilsiniz. Zihninizin size oynadığı oyunları fark ettiğinizde, bu işaretlerin ne anlama geldiğini anlamaya başladığınızda, düşündüğünüzden çok daha hızlı bir şekilde bunların üstesinden gelebilirsiniz. Bu videoda zihinsel sağlığınızın bozulduğuna dair 13 belirtiyi ele alacağız. Bunlardan bazıları hiç beklemediğiniz kadar yaygın. O kadar ki belki de şu an bile içlerinden birkaçını fark etmeden yaşıyor olabilirsiniz. Ama asıl önemli olan son belirti. Bu belirti neredeyse herkesin yaşadığı ve en çok göz ardı edilen belirti. Eğer bunu fark etmezseniz, diğer tüm belirtiler gibi zamanla daha büyük bir hale gelebilir. Bu yüzden videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizde fayda var. Çünkü kendiniz hakkında farkında bile olmadığınız şeyleri keşfetmek üzeresiniz. Birinci belirti. Gerçekten ne istediğinizi bilememek. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz ama tam olarak neyi değiştireceğinizi bilmiyorsunuz. Hayatınızda bir eksiklik hissediyorsunuz ama bu eksikliğin ne olduğunu adlandıramıyorsunuz. Sürekli bir arayış içindesiniz. Yeni hedefler koyuyorsunuz, yeni yollar deniyorsunuz. Bazen motive olup harekete geçiyorsunuz ama kısa bir süre sonra tekrar başa dönüyorsunuz. Bu, düşündüğünüzden daha yaygın bir durum. Çoğu insan hayatı boyunca sürekli bir şeyleri kovalıyor ama gerçekte ne istediğini hiç sorgulamıyor. Küçük başarılar elde etse de, büyük hedeflere ulaşsa da içindeki boşluk dolmuyor. Çünkü sorun, dış dünyada bir şeyleri başarmakta değil, kendi iç dünyasında gerçekten ne aradığını bilmemekte yatıyor. Sorun şu ki, birçok insan başkalarının belirlediği hedefleri kendi hedefleri sanıyor. Ailelerinin, toplumun, çevresindeki insanların beklentileri doğrultusunda bir yol çiziyorlar ama aslında bu yol, onların gerçekten istediği şey mi, bunu hiç sorgulamıyorlar. İşte bu yüzden ulaştıkları her başarı bir süre sonra anlamsız gelmeye başlıyor. Marcus Aurelius der ki, başkalarının beklentilerine göre yaşamaya çalışırsan, kendi hayatını asla yaşayamazsın. Eğer hayatınızda sürekli bir yön arıyorsanız ama nereye gideceğinizi bilmiyorsanız, bunun nedeni belki de kendi sesinizi duyamamanızdır. Sürekli dış dünyadan gelen seslere kulak veriyorsanız, kendi iç sesinizin ne dediğini fark etmeniz mümkün olmaz. Peki çözüm nedir? Öncelikle kendinize şu soruyu sormalısınız. Gerçekten benim istediğim şey ne? Eğer buna net bir cevap veremiyorsanız, belki de bugüne kadar hedeflerinizin ne kadarının size ait olduğunu sorgulamanız gerekiyordur. Çünkü insanın ne istediğini bilmemesi, sürekli bir boşluk hissiyle yaşamasına neden olur. Ve bu boşluk, ne kadar başarı elde ederseniz edin, dolmaz. Gerçek tatmini ancak kendi yolunuzu çizdiğinizde bulabilirsiniz. Ama bunu yapabilmek için önce ne istediğinizi gerçekten anlamanız gerekir. İkinci belirti. Kendi iç sesinizle savaş halinde olmak. Hiç düşündünüz mü? Bazen en büyük düşmanınız içinizdeki sestir. Başkaları size bir şey söylemese bile o ses asla susmaz. Gün boyunca her hareketinizi, her kararınızı, her hatanızı tekrar tekrar değerlendirir. Kendi içinde bitmek bilmeyen bir mahkeme kurulur
ve siz hep sanık koltuğundasınızdır. Bazen yaptıklarınızı küçümser. Bu kadar basit bir şeyi bile beceremedin mi diye sorar. Bazen geçmişte yaptığınız hataları önünüze koyar ve size ne kadar başarısız olduğunuzu hatırlatır. O gün farklı davransaydın, şu an her şey farklı olurdu. Bazen de sizi sürekli başkalarıyla kıyaslar. Herkes senden daha iyi ilerliyor, sen neden olduğun yerde sayıyorsun. Bu ses bazen o kadar yüksek çıkar ki, dış dünyanın sesi bile ona ulaşamaz. Başkaları size iyi bir şey söylediğinde bile, içinizdeki ses o övgüyü küçümser. Sadece nezaketen söylüyor, aslında gerçekten böyle düşünmüyor. Ve en kötüsü, zamanla bu sesi gerçeğin ta kendisi sanmaya başlarsınız. Kendi kendinizi baltalar, kendi başarınızı küçümser, kendi değerinizi sorgularsınız. Bu iç savaşın nedeni, zihninizin sizi güvende tutma çabasıdır. Eleştirerek, hatırlatarak, sorgulayarak sizi hatalardan uzak tutmaya çalışır. Ama farkında olmadan aslında sizi en büyük tehlikeye sürükler. Özgüvensizlik. Bir süre sonra hiçbir şey için adım atamaz hale gelirsiniz. Çünkü zihniniz sizi sürekli durdurur. Ya başarısız olursan, ya insanlar seni yargılarsa, ya düşündüğün gibi olmazsa. Ve siz farkında bile olmadan hayattan geri çekilmeye başlarsınız. Epiktetos der ki, kendi zihnini eğitemeyen, başkalarının sesiyle yaşamak zorunda kalır. Çünkü iç sesiniz size ait değilse, o başkalarının beklentilerinin, geçmiş travmalarınızın, başarısızlık korkularınızın ve toplumsal yargıların bir yankısıdır. Eğer kendi zihninizi kontrol etmeyi öğrenmezseniz, bu ses sizi yönetmeye devam eder. Peki, bu savaşı nasıl kazanırsınız? Öncelikle, bu sesin varlığını kabul etmelisiniz. Onu bastırmaya çalışmak yerine, neden böyle konuştuğunu anlamaya çalışmalısınız. Gerçekten sizi korumaya mı çalışıyor, yoksa sadece geçmişteki korkularınızı tekrar mı ediyor? Gerçek mi söylüyor, yoksa sadece zihninizin bir oyunu mu? Çünkü bazen o sesin söylediği tek şey, yalan. Eğer sürekli kendinizi eleştiriyor, kendi yaptıklarınızı yetersiz görüyor ve iç sesinizle savaş halindeyseniz, belki de gerçek düşman dış dünyada değil, sizin içinizde yaşıyordur. Onunla savaşmak yerine onu anlamaya başladığınızda bu savaşta kazanmaya başlayacaksınız. Üçüncü belirti. Bağımlı mısınız? Bağımlılık denildiğinde çoğu insanın aklına yalnızca zararlı maddeler gelir. Ama bağımlılık sadece fiziksel bir şey değildir. Asıl tehlikeli olan insanın fark etmeden kendi düşüncelerine ve başkalarına bağımlı hale gelmesidir. Bazı insanlar için yalnız kalmak korkutucudur. Sessizlik rahatsız eder. Tek başına geçirilen zaman huzur değil, sıkıntı verir. Çünkü o anlarda kendileriyle baş başa kalırlar. Bu yüzden sürekli birilerinin yanında olmak isterler. Onay almak, kabul görmek, takdir edilmek isterler. Başkalarının varlığı olmadan kendilerini eksik hissederler. Diğerleri ise tam tersi bir bağımlılığın içindedir. Başkalarının düşüncelerine saplanmışlardır. Sürekli acaba benim hakkımda ne düşünüyorlar diye sorgularlar. Bir karar alırken kendi isteklerine değil, çevrenin beklentilerine göre hareket ederler. Onay almak için yaşarlar. Takdir edilmezlerse değersiz hissederler. Ama başkalarının gözlerinde var olmaya çalışmak, kendini kaybetmenin en hızlı yoludur. Epiktetos der ki, kendine ait olmayan şeylere bağlanırsan özgürlüğünü kaybedersin. Çünkü bir insan sürekli dışarıdan gelen bir onayla yaşarsa kendine ait bir kimliği olmaz. Sürekli başkalarının gözünden şekil alır. Beğenilmediğinde, kabul edilmediğinde, destek görmediğinde kendini eksik hisseder. Gerçek şu ki, kimse sizi sürekli onaylamayacak. Herkesin sizi sevmesi, takdir etmesi mümkün değil. Ama eğer kendinizle barışık olmazsanız, her eleştiri sizi sarsacak, her reddediliş sizi yıkacak. Bu yüzden şunu kendinize sormalısınız. Eğer kimse sizi izlemese, alkışlamasa, övmese, hala olduğunuz kişi olmaya devam eder miydiniz? Bağımlılık sadece maddeyle olmaz. İnsanlara bağımlı hale gelmek en büyük hapishanedir. Ve özgürlüğün ilk adımı, kim olduğunuzu başkalarının gözünden değil, kendi gözünüzden görmeye başlamaktır. Dördüncü belirti. Hiçbir şeyden zevk almamak. Eskiden size mutluluk veren şeyler artık heyecanlandırmıyor mu?
Sevdiğiniz müzikleri açıyorsunuz ama hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Eskiden izlerken saatlerin nasıl geçtiğini anlamadığınız filmler artık sıradan geliyor. Dışarı çıkmak, bir şeyler yapmak, insanlarla vakit geçirmek bile gereksiz ve yorucu bir çaba gibi mi hissettiriyor? Önceden küçük şeylerden keyif alabilen bir insanken, şimdi her şey size anlamsız gelmeye başladıysa, belki de farkında olmadan zihinsel bir uyuşukluk haline girdiniz. Bazen bu durumu sadece sıkıldım diye açıklamaya çalışırsınız. Ama bu sıkıntı geçmez. Ne yaparsanız yapın, o eski heyecanı yakalayamazsınız. Yeni şeyler denersiniz, farklı hobiler peşinde koşarsınız, belki daha fazla insanla vakit geçirmeye çalışırsınız ama hiçbir şey değişmez. Çünkü asıl sorun yaptığınız şeylerde değil, nasıl hissettiğinizde gizlidir. Marcus Aurelius der ki, tatminsizlik, yanlış yerde anlam aramanın sonucudur. Sorun dış dünyada değil, sizin bakış açınızda olabilir. Belki de bu noktaya gelmenizin nedeni, hayatınızın sadece sonuçlara bağlı hale gelmiş olmasıdır. Artık bir şeyleri yaparken sadece bunu bitirmeliyim diye düşünüyorsunuz. Yaptığınız şeyin kendisinden değil, yalnızca sonunda ne elde edeceğinizden keyif almaya çalışıyorsunuz. Ama hayatın büyük kısmı bir hedefe ulaşmaktan değil, o hedefe giderken yaşadığınız anlardan oluşur. Eğer yolculuğun kendisinden zevk almazsanız, vardığınız her hedef size bir süre sonra anlamsız gelmeye başlar. Ve bu noktada hiçbir şey yetmez. Daha fazlasını ararsınız ama ne kadar fazlasını bulursanız bulun, hep bir eksiklik hissedersiniz. Belki de durup kendinize şu soruyu sormanız gerekiyordur. Neden artık hiçbir şey bana yetmiyor? Eğer bu sorunun cevabını bulamazsanız, ne kadar ilerlerseniz ilerleyin, hiçbir zaman tatmin olmayacaksınız. Ve işte en büyük tehlike burada başlıyor. Çünkü hiçbir şeyden keyif alamayan bir insan, zamanla kendisini de kaybetmeye başlar. 5. belirti. Gerçeklik size garip mi geliyor? Bazen durup etrafa bakıyorsunuz ve her şey size rüya gibi geliyor. İnsanlar konuşuyor, yollar, binalar, gökyüzü aynı. Ama siz sanki bir filmin içinde gibisiniz. Yaşadıklarınız gerçek mi? Yoksa sadece bir senaryonun içindeymişsiniz gibi mi hissediyorsunuz? Sanki dünyaya bir camın arkasından bakıyorsunuz. İnsanlar size uzak, hayat yabancı, zaman akıp gidiyor. Ama siz tam olarak içinde değilsiniz. Bir şeyleri yapıyorsunuz, bir yerlere gidiyorsunuz, insanlarla konuşuyorsunuz ama hiçbir şey tam anlamıyla size dokunmuyor. İşte bu his, derealizasyon olarak adlandırılır. Ve farkında olmadan birçok insan zaman zaman bunu yaşar. Peki neden? Çünkü zihniniz gerçeklerden kopmaya başlamıştır. Aşırı stres, ağır duygusal yükler, yaşadığınız şeyleri kabullenememe. Bunların hepsi zihninizi savunmaya iter. Bir noktada kendinizi koruyabilmek için gerçeklikten uzaklaşırsınız. Ama bu koruma mekanizması fark edilmezse sizi daha da yalnızlaştırabilir. Marcus Aurelius der ki, gerçeklikten kopmak sonunda ona döndüğünüzde daha da savunmasız olmanıza neden olur. Eğer bir şeyler size sahte, hayat size anlamsız ve dünya size yabancı geliyorsa, belki de kendinizi korumak için farkında olmadan geri çekilmişsinizdir. Ama ne kadar uzaklaşırsanız geri dönmek o kadar zor olur. Peki çözüm nedir? Öncelikle yaşadığınız anı fark etmeye başlamalısınız. Gerçeklikten kopmanın en büyük düşmanı bilinçli farkındalıktır. O an içinde olduğunuzu hissetmek, bulunduğunuz yeri, yaşadığınız deneyimi gerçekten gözlemlemek, zihninizi bu sisin içinden çıkarmaya yardımcı olabilir. Çünkü dünya, siz hissettiğiniz kadar gerçektir. Eğer onu kaybettiğinizi düşünüyorsanız, belki de asıl kaybolan sizsinizdir. Ve şimdi geri dönmenin zamanı gelmiştir. 6. belirti. Duygularınız size hükmediyor mu? Bazı günler sabah uyandığınızda her şey yolunda gibi hissediyorsunuz. Hatta motive bile oluyorsunuz. Ama birkaç saat sonra küçük bir olay sizi alt üst etmeye yetiyor. Bazen sinirleniyorsunuz, bazen moraliniz düşüyor. Bazen de hiçbir neden yokken içinizde garip bir huzursuzluk hissediyorsunuz. Duygularınızın ne zaman, nasıl değişeceğini kontrol edemiyorsunuz. Bir an mutluyken, bir anda öfkeli ya da kaygılı hale gelebiliyorsunuz. Ve bu sürekli bir döngü halini alıyor. Sizi etkileyen şeyin ne olduğunu anlamadan kendinizi o duygunun içinde buluyorsunuz.
öfke, kaygı, üzüntü, hüsran. Bunlar insanın doğasında var. Ama eğer bu duygular sizin üzerinizde tam anlamıyla kontrol sahibi olduysa, işte o zaman bir sorun var demektir. Çünkü artık siz duygularınızı yönetmiyorsunuz, onlar sizi yönetiyor. Epiktetos der ki, duyguların kölesi olan, kendi hayatının efendisi olamaz. Eğer hayatınız, iç dünyanızdaki dalgalanmalara göre şekilleniyorsa, bu bir an önce fark etmeniz gereken bir işarettir. Öfkelenip kontrolsüzce tepki vermek, anlık kararlarla geleceğinizi belirlemek, kaygıya kapılıp hiçbir adım atmamak. Tüm bunlar sizi gerçeklerden uzaklaştıran tehlikeli tuzaklardır. Çünkü duygular her zaman doğruyu söylemez. Düşüncelerinizin bir ürünü olarak ortaya çıkarlar. Bazen zihniniz geçmiş travmalarınızı hatırlatır ve size gerçekte olmayan bir tehlikeyi varmış gibi hissettirir. Bazen de en ufak bir olayı büyütüp olduğundan daha kötü hale getirir. Bu yüzden duygularınızı fark etmek ve yönetmek, gerçek özgürlüğe ulaşmanın ilk adımıdır. Duygularınızı yok sayamazsınız ama onları tanıyabilir ve nasıl hareket ettiğinizi kontrol edebilirsiniz. Peki, şu soruyu kendinize sormalısınız. Ben mi duygularımı yönetiyorum, yoksa onlar mı beni? Eğer verdiğiniz tepkinin sahibi siz değilseniz, eğer hissettikleriniz sizi sürekli yönlendiriyorsa, belki de düşünmeniz gereken şey gerçekten neyin içinde olduğunuzdur. Çünkü bir fırtına içinde olduğunuzda nereye savrulacağınızı bilemezsiniz. Ama o fırtınayı izlemeye başlarsanız sonunda nasıl geçeceğini de öğrenirsiniz. 7. belirti. İnsanlarla olan bağlarınız değişti mi? Eskiden saatlerce konuşabildiğiniz insanlarla artık sohbet etmek zor mu geliyor? Veya tam tersi, insanlara her zamankinden daha fazla bağımlı hissediyor, yalnız kaldığınızda huzursuz mu oluyorsunuz? İnsan ilişkileri, zihinsel durumunuzun aynasıdır. Bazen insanlar uzaklaşır, bazen de farkında olmadan başkalarına aşırı bağlanır. Eğer sosyal hayatınızda bir şeylerin değiştiğini hissediyorsanız, bunun nedenini sorgulamanın vakti gelmiş olabilir. Bazı insanlar, farkında olmadan çevresindeki herkese mesafe koymaya başlar. Yavaş yavaş insanlarla konuşmayı bırakır, kendini dış dünyadan koparır. Kimse beni anlamıyor ya da zaten konuşsam da bir şey değişmeyecek gibi düşüncelerle en yakınlarını bile uzaklaştırır. Bu bazen bilinçli bir seçim gibi görünse de aslında derinde başka bir sebep yatıyordur. İnsanlardan değil, kırılmaktan kaçıyorsunuz. Daha önce yaşadığınız hayal kırıklıkları, güvensizlikler, reddedilme korkusu sizi farkında olmadan bir yalnızlığa sürüklemiş olabilir. Ama yalnızlık bir süre sonra bir alışkanlığa dönüşür ve bir noktada tekrar insanlarla bağ kurmak size korkutucu gelmeye başlar. Diğer taraftan bazı insanlarsa tam tersini yaşar. Başkalarına aşırı bağımlı hale gelirler. Sürekli biriyle konuşmak isterler. Yalnız kaldıklarında kaygılanırlar. Başkalarının varlığı olmadan mutlu olamazlar. Çünkü kendi iç dünyalarıyla baş başa kaldıklarında kaçamayacakları bir sessizlikle karşılaşırlar. Epiktetos'un dediği gibi, kim olduğunu unutursan başkaları sana kim olduğunu söyler. Eğer ilişkilerinizde dengenin bozulduğunu hissediyorsanız, bu aslında iç dünyanızda da bir şeylerin değiştiğini gösteriyor olabilir. Ne tamamen yalnız kalmak çözüm, ne de başkalarına bağımlı hale gelmek. Önemli olan bağ kurarken kendinizi kaybetmemek. Başkalarıyla olan ilişkiniz sizin kim olduğunuzu belirlememeli. Eğer insanlar olmadan kim olduğunuzu bilmiyorsanız, belki de önce bunu keşfetmeniz gerekiyordur. 8. belirti. Kendinizi sürekli başkalarıyla kıyaslamak. Bir şey yapıyorsunuz ama yeterli gelmiyor. Çünkü bir başkası daha iyisini yapmış. Yeni bir başarı elde ediyorsunuz ama ona bile tam anlamıyla sevinemiyorsunuz. Çünkü bir yerde sizden daha başarılı, daha mutlu, daha ileri gitmiş birisi mutlaka var. Başkalarıyla kıyaslamak insan doğasının bir parçasıdır. Ama bu kıyaslama bir noktada sizi sürekli mutsuz eden bir döngüye dönüşürse işte o zaman tehlikeli hale gelir. Sosyal medyada dolaşırken gördüğünüz hayatlar, başkalarının paylaştığı başarı hikayeleri. Bunların hiçbiri gerçeğin tamamını yansıtmaz. Ama zihniniz bunları görür ve otomatik olarak kendi hayatınızı değerlendirmeye başlar. Ben neden onun kadar başarılı değilim? Ya da ben neden onun gibi mutlu değilim diye sormaya başladığınız anda
aslında kendinize zarar vermeye başlarsınız. Marcus Aurelius der ki, başkalarının yoluna bakmayı bırak ve kendi yolunda ilerle. Çünkü hayat bir yarış değildir. Herkesin yolu, şartları, yaşadığı zorluklar farklıdır. Ama eğer sürekli dış dünyaya bakarak kendi ilerlemenizi değerlendiriyorsanız, hiçbir zaman tatmin olamazsınız. Bir noktada kendinize şunu sormalısınız. Ben gerçekten kendi hayatımı mı yaşıyorum, yoksa başkalarının hayatına bakıp kendi hayatımı küçümsemekle mi meşgulüm? Kendinizi başkalarıyla kıyaslamaya devam ederseniz, ne kadar ilerlerseniz ilerleyin, hep bir eksiklik hissedeceksiniz. Çünkü her zaman sizden bir adım önde birileri olacak. Ama kendi yolunuza odaklanırsanız, o zaman ilerlemenizin gerçek anlamını keşfedebilirsiniz. Başkalarının başarıları sizi motive edebilir ama eğer kıyaslamak sizi tüketmeye başladıysa, belki de kendi yolunuza dönmenin zamanı gelmiştir. 9. belirti. Sürekli en kötü senaryoyu düşünmek. Her şey yolunda gitse bile zihninizde bir ses hep en kötü ihtimali fısıldıyor. Bir şeyler iyi gidiyorsa bile bu uzun sürmez diyorsunuz. Güzel bir haber aldığınızda hemen ardından kötü bir şey olacağını bekliyorsunuz. Önünüze bir fırsat çıkıyor ama aklınıza ilk gelen şey şu oluyor. Ya başarısız olursam? Bu düşünce tarzı zamanla bir alışkanlığa dönüşür. Önce sadece olumsuz ihtimalleri göz önünde bulundurursunuz. Sonra zamanla her şeyi felaket senaryoları üzerinden değerlendirmeye başlarsınız. Henüz gerçekleşmemiş olaylar bile zihninizde kötü bir sonla bitiyor. Bu durumu yaşamak sizi sürekli yorgun ve huzursuz hissettirir. Çünkü zihniniz sanki bir tehlike varmış gibi her an tetikte olur. Bu yüzden rahatlayamazsınız. Hiçbir şeyden tam anlamıyla keyif alamazsınız. Çünkü her şeyin bir bedeli olacağını düşünürsünüz. Epiktetos der ki, insanları olaylar değil, olaylara verdikleri anlamlar üzer. Çünkü bir şeyin kötü olup olmadığı, onu nasıl yorumladığınıza bağlıdır. Henüz gerçekleşmemiş bir olay hakkında endişelenmek, gelecekte olacakları değiştirmez ama sizin şu anınızı mahveder. Peki çözüm nedir? Öncelikle fark etmelisiniz. Düşüncelerinizin sizi nasıl yönlendirdiğini, nasıl hissettirdiğini gözlemlemelisiniz. Sonra kendinize şu soruyu sormalısınız. Gerçekten elimde bir kanıt var mı, yoksa sadece zihnim bana bir oyun mu oynuyor? Çünkü en kötüsünü düşünmek sizi tehlikelerden koruyamaz. Sadece yaşadığınız anı tüketir. Eğer her şeyin kötü gitmesini beklemeye devam ederseniz, bir süre sonra hayatın güzel yanlarını fark edemez hale gelirsiniz. Hayat sadece kötü ihtimallerden ibaret değildir. Ama siz sadece karanlığa bakarsanız, ışığı göremezsiniz. 10. belirti. Sürekli erteleme ve harekete geçememe. Yapmanız gereken şeyler var. Bir süredir planladığınız ama bir türlü başlamadığınız işler, alınması gereken kararlar, değiştirmek istediğiniz alışkanlıklar. Ama hep aynı döngü içinde sıkışıp kalıyorsunuz. Yarın yaparım. Biraz daha zaman geçsin, sonra başlarım. Şu an doğru zaman değil diyerek kendinizi oyalıyorsunuz. Ertelemenin arkasında çoğu zaman fark edilmeyen bir korku vardır. Ya başarısız olursam, ya düşündüğüm gibi olmazsa, ya yeterince iyi yapamazsam. Bazen de bu korku farklı bir şekilde kendini gösterir. Mükemmeliyetçilik. Hazır değilim, biraz daha beklemeliyim. Her şey tam olsun, ondan sonra başlarım. Ama gerçek şu ki, hiçbir zaman mükemmel bir zaman olmayacak. Marcus Aurelius der ki, sabah kalktığında kendine bugün neyi erteleyeceğim diye değil, bugün neyi başaracağım diye sor. Çünkü ertelemek sizi bir süreliğine rahatlatır ama farkında olmadan zamanınızı tüketir. Ve günün sonunda hiçbir şey yapmadan geçen günlerin, haftaların, ayların içinde kaybolduğunuzu fark edersiniz. Erteleme sadece bir alışkanlık değildir. Zamanla bir yaşam tarzına dönüşür. Bir noktada artık hiçbir şeye başlamak istemezsiniz. Zihniniz sizi öyle bir hale getirir ki sanki harekete geçmek için enerji bile bulamazsınız. Peki çözüm nedir? Öncelikle kendinize yalan söylemeyi bırakmalısınız. Doğru zamanı bekliyorum demek, gerçekte bunu yapmaya cesaret edemiyorum anlamına gelir. Bir şeyleri değiştirmek için hazır olmayı beklemek, asla harekete geçmemek demektir. Bir adım atın. Küçük de olsa bir şey yapın.
Çünkü düşündüğünüzde değil, yaptığınızda değişim başlar. Eğer sürekli erteliyorsanız, belki de en büyük sorun zaman değil, sizin o zamana nasıl baktığınızdır. 11. belirti. Başkalarını suçlamak ve sorumluluk almamak. Hayatta bazı şeyler yolunda gitmediğinde, suçlayacak birini bulmak her zaman daha kolaydır. İşler ters gittiğinde, bunun sebebi ben değilim diye düşünmek, insanı rahatlatır. Eğer ailem daha destekleyici olsaydı, eğer çevrem farklı olsaydı, eğer o kişi bana böyle davranmasaydı, ben de böyle olmazdım. Ama gerçek şu ki, başkalarını suçlamak, kendi hayatınız üzerindeki kontrolü kaybetmek demektir. Bunu yapan insanlar, kendilerini mağdur gibi görmeye başlar. Sanki hayatta başlarına gelen her şey, kendi ellerinde olmayan bir gücün sonucudur. Sanki hep yanlış insanlarla karşılaşıyor, hep en kötü koşullara denk geliyor. Sanki dünya sadece onların karşısına engeller çıkarıyordur. Ama gerçek şu ki, bazen en büyük engel, insanın kendisidir. Epiktetos der ki, başkalarını suçlayan cahildir. Kendini suçlayan öğrenmeye başlamıştır. Kimseyi suçlamayan, işte o gerçekten özgürdür. Çünkü hayatınızda yaşadığınız her şey sizi kontrol etmeyecek. Ama siz nasıl tepki verdiğinizi kontrol edebilirsiniz. Bir insan sürekli başkalarını suçladığında, kendini değiştirme fırsatını da kaybeder. Çünkü her sorun başkasının hatası olduğunda, çözüm de başkasının elinde olur. Ve bu döngü, insanı farkında olmadan güçsüz bir hale getirir. Peki, çözüm nedir? Öncelikle, hayatınızda sizi rahatsız eden şeyler için gerçekten kimin sorumlu olduğunu kendinize dürüstçe sormalısınız. Gerçekten tüm suç başkalarında mı? Yoksa bazı şeyleri değiştirmek için adım atmaktan kaçındığınız için mi bu noktadasınız? Çünkü bir insan ancak sorumluluk almayı öğrendiğinde kendi hayatının kontrolünü eline alabilir. Eğer bunu fark edemezseniz sürekli başkalarını suçlamaya devam edersiniz. Ama unutmamanız gereken şey şu: başkasının hatası bile olsa sizin hayatınızın sorumluluğu sizde. Eğer bunu kabul edemezseniz o zaman başkalarının hatalarının kurbanı olarak yaşamaya devam edersiniz. 12. belirti. Bedeninizi ve sağlığınızı ihmal etmek. Zihinsel sağlığınızın bozulduğunu anlamanın en net yollarından biri, bedeninize nasıl davrandığınıza bakmaktır. Çünkü insanın zihni ve bedeni ayrılmaz bir bütündür. Zihniniz yorulduğunda, bedeniniz de bundan etkilenir. Ama en tehlikelisi, bu değişimi fark etmeden zamanla normalleştirmektir. Yorgun uyanıyorsunuz ama alışmışsınız. Sürekli halsiz hissediyorsunuz ama bunun nedenini sorgulamıyorsunuz. Sağlıksız besleniyorsunuz, hareketsiz kalıyorsunuz. Uykusuzluk artık sizin için sıradan bir hale gelmiş. Çünkü zihniniz bu durumu kabullenmiş durumda. Bazen insanlar iç dünyalarındaki sorunları çözemediklerinde bedenlerini ihmal etmeye başlarlar. Düzensiz uyku, dengesiz beslenme, hareketsizlik. Tüm bunlar zamanla bir döngüye dönüşür. Bedeniniz yoruldukça zihniniz de daha isteksiz hale gelir. Zihniniz isteksiz hale geldikçe bedeninizi daha da ihmal edersiniz. Ve bir noktada kendinize bakmak için bile motivasyon bulamazsınız. Marcus Aurelius der ki, ruhun sağlam olmasını istiyorsan önce bedene saygı duymayı öğren. Çünkü sağlıklı bir zihin, sağlıklı bir bedende var olabilir. Eğer kendinize iyi bakmıyorsanız, bu sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir sinyaldir. Bedeninizi ihmal etmek, aslında kendinizi ihmal etmektir. Ve zamanla bu, sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da sizi çökertir. Peki çözüm nedir? Öncelikle kendinize nasıl davrandığınızı fark etmelisiniz. Sabah nasıl uyanıyorsunuz? Nasıl besleniyorsunuz? Vücudunuzu hareket ettiriyor musunuz? Tüm bunlar zihninizin iç dünyasını yansıtır. Eğer sağlığınızı sürekli erteliyorsanız, eğer bedeninizin sinyallerini görmezden geliyorsanız, bu aslında daha büyük bir problemin işareti olabilir. Çünkü kendinize nasıl baktığınız, kendinize ne kadar değer verdiğinizi gösterir. Ve bu, en çok sorgulamanız gereken şeylerden biridir. 13. belirti. Her şeyi normalleştirmek ve kendini kandırmak. İnsan, alıştığı şeyi normal sanır. Zamanla içine düştüğü durumu kabullenir. Hissettiği sıkıntıları görmezden gelir. Yaşadığı zorlukları sıradanlaştırır.
Çoğu insan zihinsel olarak zorlandığını fark etmez. Çünkü kendini kandırarak her şeyi "zaten herkes böyle değil mi?" diye düşünerek geçiştirir. Bu en tehlikeli işaretlerden biridir. Çünkü farkında olmamak değişim ihtiyacını da yok eder. İnsan "ben iyiyim" diyerek aslında bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini kabul etmekten kaçınır. Hayatındaki tatminsizliği, içindeki huzursuzluğu, zamanla kaybolan heyecanı göz ardı eder. Oysa bu belirtiler bir şeylerin yolunda gitmediğini göstermeye çalışıyordur. Bir noktadan sonra mutsuzluk normal hale gelir. Öfke patlamaları, duygusal iniş çıkışlar, hayattan alınan keyfin azalması. Bunlar artık sorgulanmaz bile. Çünkü insan alışır. Ve en kötüsü, kendi alışkanlıklarını sorgulamamaya başladığında kendini kaybettiğini bile fark etmez. Epiktetos der ki, İnsan en çok kendine söylediği yalanlara inanır. Eğer sürekli "bu normal, herkes böyle, değişmem gerekmiyor" diyorsanız, belki de değişimin tam zamanı gelmiştir. Çünkü en büyük tehlike, yaşadığınız sıkıntıları fark etmeyecek hale gelmektir. Peki çözüm nedir? Öncelikle kendinize karşı dürüst olmalısınız. Hissettiklerinizi, davranışlarınızı, hayatınızdaki döngüleri sorgulamalısınız. Gerçekten mutlu musunuz? Gerçekten huzurlu musunuz? Yoksa sadece alışkanlıklarınız içinde sıkışıp kaldığınız için mi her şeyin normal olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü bazı şeyleri kabullenmek aslında vazgeçmenin bir başka şeklidir. Eğer gerçekten kendinizle yüzleşmeye hazırsanız, belki de en büyük değişim tam da bu farkındalıkla başlayacaktır. Çözüm nedir? Bu belirtilerin çoğunu birçok insan yaşıyor. Kimi farkında, kimi değil. Ama en büyük sorun, farkında olanların bile ne yapacağını bilememesi. Çünkü zihinsel sıkıntılar, fiziksel sorunlar gibi gözle görünmez. Bir yarayı tedavi etmek kolaydır. Ama insanın kendi düşüncelerini, duygularını, alışkanlıklarını değiştirmesi zaman ve çaba gerektirir. Öncelikle kendinize karşı dürüst olmalısınız. Hayatınızda ters giden bir şeyler varsa, bunları görmezden gelmek ya da normalleştirmek yerine sorgulamalısınız. Çünkü bir şeyleri değiştirmek için önce onları kabul etmek gerekir. Gerçekten ne istediğinizi bilmiyorsanız, bunu dışarıda aramayın. Çünkü dış dünyada bulduğunuz her hedef, başkasının size sunduğu bir seçenek olabilir. Bunun yerine kendinize şu soruyu sorun. Ne yaparken gerçekten zamanın nasıl geçtiğini unutuyorum? Beni en çok ne mutlu ediyor? Bu soruların cevabını bulduğunuzda yolunuzu da daha net görebilirsiniz. Zihinsel yorgunluk ve kararsızlık yaşıyorsanız, beyninizi gereksiz yüklerden arındırmalısınız. Sürekli karar vermeye çalışarak enerjinizi tüketmek yerine küçük ama net adımlar atmaya odaklanmalısınız. Çünkü harekete geçmedikçe düşünceleriniz sizi daha da yoracaktır. Gerçeklerden kaçıyorsanız kendinizi oyalamak yerine yüzleşmeyi seçmelisiniz. Bunu yapmak ilk başta rahatsız edici olabilir ama sürekli kaçmak yükü daha da ağırlaştırır. Marcus Aurelius'un dediği gibi, gerçeklerle yüzleşmek acı verebilir ama ancak o zaman özgürleşirsiniz. İç sesinizle savaş halindeyseniz, bu sesi susturmaya çalışmak yerine onu anlamaya çalışın. Size ne söylüyor? Neden bu kadar eleştirici? Belki de bu ses, geçmişte yaşadığınız şeylerin bir yansımasıdır. Ama geçmişi bugüne taşımak sadece sizi yorar. Başkalarına bağımlı hale geldiğinizi fark ettiyseniz, yalnız kalmayı öğrenmelisiniz. Kendinizi başkalarının varlığıyla tanımlamak yerine, kendi başınıza da var olabilmeyi denemelisiniz. Epiktetos'un dediği gibi, özgürlük, başkalarının düşüncelerinden kurtulduğunuzda başlar. Hayattan keyif alamıyorsanız, belki de odağınızı değiştirmeniz gerekiyordur. Küçük şeyleri fark etmeye başlayın. Çünkü büyük mutluluklar, çoğu zaman küçük detayların birikimiyle oluşur. Eğer sürekli geleceğe odaklanıyor ve şu anı kaçırıyorsanız, mutluluğu da kaçırıyorsunuz demektir. Kendi sağlığınızı ihmal ediyorsanız, bunu sadece fiziksel bir sorun olarak görmeyin. Çünkü bedeninize nasıl davrandığınız, aslında kendinize verdiğiniz değeri gösterir. Eğer enerjinizi toparlamak istiyorsanız, bu önce bedeninize iyi bakmakla başlar. Ve eğer her şeyi normalleştiriyor, kendinizi kandırıyorsanız, işte en büyük sorun tam da budur. Çünkü farkında olmadan zihniniz sizi bir döngünün içine hapsetmiş olabilir. Gerçekten böyle mi yaşamak istiyorsunuz?
Eğer bu soruya net bir cevap veremiyorsanız, belki de artık bir şeyleri değiştirmenin zamanı gelmiştir. Hayat bazen karmaşık görünebilir. Zihniniz sizi zorlayabilir, duygularınız sizi yönetmeye çalışabilir. Ama unutmayın, siz kendi hayatınızı yönlendirme gücüne sahipsiniz. Farkına vardığınız her şey değiştirmeniz için bir fırsattır. Eğer bu belirtilerden bazılarını sık sık yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Ama farkında olmak, değişimin ilk adımıdır. Şimdi sıra harekete geçmekte. Bu videonun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız, beğenmeyi unutmayın. Daha fazla içerik için abone olun ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açın. Eğer destek olmak isterseniz, katıl butonuna basarak bize katkıda bulunabilirsiniz. Ve son olarak, hangi belirtiyi kendinizde daha çok fark ettiniz? Yorumlarda paylaşın, birlikte konuşalım.